Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş çiçekli patik yapacağız. Ben patiğimde krem, sarı ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Patiğimizin görüntü itibariyle 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Topuk bölümü yine bu şekilde. Ve dikişsiz hanımlar. Patiğimizde dikiş yok. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. 36 numara yapmak isteyenler buraya bir çiçek eksik yapabilirler. Toplam 4 sıra çiçek yaptım. 40 numara yapmak isteyenler de 40-41 numara. Burada yine 4 çiçek yapabilirler. Arka roşa sayılarını artırabilirler. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize burun kısmından başlayacağım hanımlar 12 ilmek olarak. Öncelikle şöyle krem ipim ile 12 ilmeğimi atarak patiğime başlıyorum. 3. ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi attım. Burada bir miktar ip kaldı. Bu bekleyebilir. Taban yapımında yine bu ipi kullanacağız. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndük. Bakın arka yüzdeyiz. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. İlmeklerimi sırasıyla ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık ön yüzde artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi şöyle parmağımı dolayarak şuraya bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmek var burada. Yine ipimi parmağıma dolayarak buraya bir ilmek attım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 2 ilmek arttı. 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerin tamamını ters örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine 2. ilmeğimi ördüm. Sağ kenarda 2 ilmekten sonra yine ipimi parmağıma dolayarak ilmek attım. Artırmamı yaptım. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan artıracağım patiğimi. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemi ön yüzde bu şekilde yapılıyor hanımlar. İlk 2 ilmeği örüyoruz, artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artırıyoruz. Arka yüzde de artırma yapmadan ilmekleri tamamen ters olarak örüyoruz. Hanımlar ben bu patiğimde artırma işlemine şişimde 28 ilmeğim olana kadar devam ettim. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte çiçeğimize geçelim. Evet hanımlar şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi ön yüzdeyiz modelimize başlayacağız. Çiçeğimiz 6 sıradan oluşuyor. 3 sıra yaprak 3 sırada çiçek bölümü. Şimdi modelde ilk sıradayız hanımlar. 1. sırası kenar ilmeğini örmeden aldım. 2. ilmeğim 3, 4, 5 ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim buraya hanımlar. Yaprağımızı yapıyoruz. Bir ilmek yeşilimi örüyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu kremime düğümlüyorum. Şöyle. Şimdi bir tane ilk çiçeğimizin yaprağını yaptık. Yaprak aralarında 5 ilmek kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci yaprağım için bir tane yeşil örüyorum. Yine arada 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Üçüncü yaprağım için bir tane yeşil ördüm. Arada 5 kremim var. 3, 4,
5 ve dördüncü sonuncu yaprağım için bir tane yeşil ördüm. Burada kalan 4 ilmeğimi krem ipimiyle örüyorum. Ön yüzde yaprağın ilk sırasını kurduk hanımlar. Arka yüzde ikinci sırayı yapacağım. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek ters ördükten sonra şöyle bakın yeşil ipimi alıyorum. Kremin altından şöyle çaprazlamasına geçirerek. Kenarda delik görüntü oluşmasın diye çaprazlamasına aldım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil ördüm. Bakın ilk yaprağımızı yaptık hanımlar. Şimdi kremimi alıyorum. Bu defa yaprak arasında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane kremimi ters örüyorum. Üçüncü yaprağımdayım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine arada 3 tane kremim var. Devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yaprağımın ikinci sırasını da bitirdim. Ön yüzde yaprağımızın 3. ve sonuncu sırasındayız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi yeşilimi alıyorum. İlk yaprağı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. İlk yaprağımızı yaptım. Yaprak aralarında bir kremimiz var. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak arası için bir tane krem ördüm. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak arası için bir tane krem ördüm. Dördüncü yaprağımdayım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem ve bir yeşil ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Ön yüzde yaprağımızın 3. ve sonuncu sırasını tamamladık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde çiçeklerimize başlayacağız hanımlar. Modelde 4. sıramız. Kenar ilmeğini aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ters ördüm. Kenarda 3 kremi ördükten sonra bu defa çiçeğimiz için sarı ipimizi ekliyorum. Şöyle sarımı aldım. Arka yüzdeyim. Buraya 3 tane sarı örüyorum. İlk çiçeğim için 3 ilmek sarı. Hemen sarı ipimin ucunu da şurada düğümlüyorum kremime. Model aralarında hanımlar 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci yaprağımı yapıyorum. 3 ilmek sarı örüyorum. Bakın arkada ip geçişlerinde iplerimi esnek bırakıyorum. Patik gergin durmasın, model güzel düşsün diye. Yine araya 3 tane krem örüyorum. Üçüncü çiçeğimin yaprağını yapıyorum. Üçüncü çiçeğimin çiçeğini yapıyorum. 3 sarımı ördüm. Arada yine 3 tane kremim var. Dördüncü ve sonuncu çiçeğimdeyim. Yine 3 ilmek sarıyı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Geri döndük. Ön yüzde 5. sıradayız hanımlar. Çiçeğimizin de 2. sırası oluyor bu sarı çiçeğimizin. Kenar ilmeğini aldım. 2. ve 3. ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi şöyle çaprazlamasına bakın. Kremin altından geçirerek sarı ipimi aldım. İlk çiçeğimi yapacağım. 5 ilmek sarı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Arada bir kremim var. Tekrardan 5 ilmek sarı örüyorum. Bir tane kremim var. 5 tane sarı örüyorum. Bir krem. 5 tane sarı örüyorum. 4. ve sonuncu çiçeğim bu. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Çiçeğimizde 5. sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde çiçeğimizin 6. ve sonuncu sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanına 1, 2 tane daha krem ördüm. Yani hanımlar bu kenarda 3 kremimiz oldu. Şimdi şöyle çaprazlamasına yine sarı ipimi alıyorum. İlk çiçeğimi yapıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı ördüm. İlk çiçeğimizi yaptık. Hanımlar çiçek arasında şimdi 3'er kremimiz var. 1, 2,
3. İkinci çiçeğimi yapacağım. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Yine çiçek arası için 3 tane krem. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı ve çiçek arası için 3 kremim var. Son çiçeğimi yapıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Gördüğünüz üzere ilk çiçeğimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şu şekilde. Çiçek aralarında hanımlar bir sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz öreceğiz. Şimdi hanımlar ilmeklerimizin hepsini şöyle krem ipimiz ile sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Hepsini krem ile örüyoruz. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm. İkinci çiçeğe başlayacağız hanımlar. Yani buna ilk çiçeğimize ön yüzde başlamıştık. İplerin gelişi gereği ikinci çiçeğimize arka yüzde başlayacağız. Şimdi ikinci çiçeklerimizi de birlikte yapalım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğini örmeden aldım. 2, 3, 4. Kenara toplamda 4 ilmek krem ipim ile ördüm. Arkadaki bir alttaki çiçeğin aynı hizasından ikinci çiçeği arka yüzde başlatacağız. Şu an arka yüzde çiçeğin birinci sırasındayız. İkinci çiçeğin birinci sırası. 4 kremden sonra ortaya bir yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Çiçek aralarında 5'er tane kremim var. 2, 3, 4, 5. İkinci çiçeğim için bir yeşil ördüm. Çiçek arası için 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Üçüncü çiçeğim için bir yeşil örüyorum. Ve çiçek arası için 5 tane kremim var. Ve sonuncu çiçeğim için bir tane yeşil ördüm. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Böylece çiçeğin ilk sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzde çiçeğimizin ikinci sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. 2, 3, 4 ilmek krem ile ördüm. Tekrar yeşilimi alıyorum. Yapraklara başlıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak aralarında hanımlar 3'er tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci yaprağım için bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 tane kremim var. Üçüncü yaprağım için bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 3 tane kremim var. Sonuncu yaprağım için de yine bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu şekilde yaprağımızın hanımlar ikinci sırasını da hallettik. Şimdi arka yüzde yaprakta 3. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Tekrar şöyle yeşilimi çaprazlamasına elime aldım. Yapraklarımı yapıyorum. Bir yeşil, yaprağın 3. sırası. Bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak arasında bir tane kremimiz var. Şimdi ikinci yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak arasına bir tane krem ördüm. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak arasına bir krem ördüm. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem ve bir tane daha yeşil ördüm. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yaprağımızı tamamladık hanımlar. İkinci çiçeğimizin yaprağı tamamlandı. Şimdi ön yüzdeyiz. Yaprağımızda yaprağın çiçeğini yapacağız hanımlar. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. İkinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi krem ile ördüm. Yeşil ipimiz beklesin hanımlar. Bu aşamada çiçek boyunca bu yeşil ve sarı ipi kesmeye gerek yok. İplerin yönü denk geldiği için aynı iple çiçeklerin tamamını yapıyoruz. Şimdi 4 tane kremden sonra şöyle alttan sarı ipimi aldım. 3 tane sarı ilk çiçeğimi yapıyorum. Çiçek aralarında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci çiçeğimi yapıyorum. 3 tane sarı ördüm.
Çiçek arasına 3 tane kremim var. 3. çiçeğimi yapıyorum. 3 tane sarı örüyorum. Çiçek arasında 3 kremim var. Sonuncu çiçeğim. 3 tane sarı ilmeğimi örüyorum. Ve kalan son 3 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Çiçeğin ilk sırasıydı bu. Arka yüzde ikinci sırasını yapacağız hanımlar, sarı çiçeğimizin. Kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Şöyle çaprazlamasına sarı ipimi elime aldım. Buraya 5 tane sarı. 1, 2, 3, 4, 5. Ortada bir tane krem. İkinci çiçeğim için yine 5 ilmek sarıyı ters örüyorum. Ortada bir tane kremim var. Üçüncü çiçeğim için 5 tane sarı ilmeğimi ters örüyorum. Ortada bir kremim var. Sonuncu çiçeğim için 5 tane sarı ilmeğimi ters örüyorum. Ve şimdi son 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzde çiçeğimizin 3. ve sonuncu sırasındayız hanımlar. Bu sıramızda şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. 2, 3, 4 ilmek toplamda kenara krem ile ördük. Şöyle yine çaprazlamasına sarı ipimi elime aldım. İlk çiçeğimi yapacağım. Bir sarı, bir krem, bir sarı. İlk çiçeğimi yaptım. Şimdi çiçek arasında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Çiçek arası için 3 kremim var. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Ve çiçek arası için yine 3 kremim var. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Ve kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. İkinci çiçeği de yaptık hanımlar. Çiçek aralarında bir sıra ilmeklerimizi düz örüyorduk. Sade krem ile örüyorduk. Bu sırada hanımlar ilk çiçek bittikten sonra ön yüze denk geldi. Ön yüzde ilmekleri düz ördük. Şimdi ikinci çiçek bitti. Bu defa krem ipimizle arka yüzde ters olacak. Kenar ilmeğini aldıktan sonra hanımlar diğer ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar krem ipimiz ile ters olarak öreceğiz. Bu şekilde İkinci çiçeğimizi de bitirmiş olduk hanımlar. Toplamda ben 4 tane çiçek yapmıştım. Çiçeğin birini, ilk çiçeği ön yüzde kurmaya başladık. İkinciyi arka yüzde kurmaya başladık. Çiçeklerin arasında bir sıra krem ile örülüyordu. Şimdi baktığımızda hanımlar iplerin yönü bile sıralamayı belirtir. Şimdi geri döndük, ipin yönüne şöyle bakıyorum. Bakın alttaki yeşil. Bu defa ön yüzde 3. çiçeğime başlatacağım yeşil ipim ile. Yani ilk çiçeğimizi nasıl yaptıysak 3. çiçeği de aynı şekilde yapacağız. Sıralama, sayı aynı. Modele bakarak yapamayanlar videoyu biraz geri alarak ilk çiçeğin sıralamalarını takip ederek 3. çiçeği de yapabilirler. 3. çiçek bittikten sonra bu defa bir sıra ön yüze denk geliyor. Krem ipimizle ön yüzde ilmekleri düz ördükten sonra 4. çiçeği arka yüzde başlatacağız. Onu da tıpkı ikinci çiçeğimizde olduğu gibi yapacağız hanımlar. İkinci çiçeğimizde olduğu gibi arka yüzde başlatacağız. Bu şekilde ikinci çiçeği de tamamlayacağız. Bu 4. çiçekler de bittikten sonra hanımlar bu sarı ve yeşil ipimizi artık keseceğiz. Onları kullanmayacağız. Krem ile devam edeceğiz. Bu şekilde toplamda 4 tane, hatta daha küçük 35-36 numara yapmak isteyenler 3 çiçek yapabilirler hanımlar. Bu şekilde 4 tane çiçeğimizi, yani benimle aynı yapanlar 4 çiçek tamamlayalım. Gelelim hanımlar. 4. çiçek bittikten sonra yine arka yüze denk gelecek ilmeklerimizi krem ipimiz ile ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, toplamda 4 tane çiçeğimi yaptım geldim. Bu aşamada sarı ve yeşil ipimi de artık kesip arkaya düğümledim. Çünkü artık krem ile devam edeceğiz. Bilek ayrımını yapacağız. En son 4. çiçeğimden sonra arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geldim. Şimdi ön yüzdeyim. 28 ilmeğimiz var. 14 ilmek ile bu sağ kenarı, 14 ilmek ile de sol kenarı yapacağız. Öncelikle hanımlar, kenar ilmeğini örmeden aldım. 14 ilmeğimi düz örüyorum. 5 oldu. 6,
7. Patiğimizin şu bölümlerinde hanımlar 7'şer ilmek haroşamız var. Ben bu haroşaları hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşaları yapabilirsiniz. İlk 7 ilmeğimi ördüm. Kalan 7 ilmeğimde haroşa, yine bunu da düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. 2 ilmeği birbiriyle şöyle yer değiştirerek örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Buradaki 14 ilmeği ördük. Bakın sol kenarda da 4, 8, 12, 14 ilmek kaldı. Şimdi bu 14 ilmek bekleyecek. Biz bu sağ kenarı öncelikle yapacağız. Bu aşamada hanımlar buradaki ilmekler bu şişte bekleyebilir ya da yedek şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek bu ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yedek şişimi aldım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeği ile birlikte kenarda toplamda 7 tane haroşam var. 7 haroşamı düz örüyorum. 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin kenarı bu şekilde yapılacak hanımlar. Şimdi tekrardan geri döndüm. Ön yüzdeyim. Aynı işleme devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde olduğum için bu sağ kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bu 7 haroşa ilmeğimi de yine hem ön hem arka yüzde düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine kenar ilmeğim ile birlikte toplam 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Kenarda kalan son 7 ilmeğimi de ters örüyorum hanımlar. Bu şekilde bakın şurada 2 diş haroşamız oluştu. Ben patiğimizin şu kenarına toplamda 14 diş, yani 14 sıra haroşa ördüm. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki bakın nasıl ölçüm yapılacağını da şöyle anlatayım. Patiğinizin şu burun kısmını parmak uçlarınıza kadar getirin. Sonrasında bu arka bölümü hanımlar şöyle topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Dediğim gibi ben 14 sıra haroşa yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarına 14 diş haroşamı yaptım geldim. İpim haroşalı tarafta değildi. Bu sağ tarafta kaldı. Şimdi burada hanımlar ilmeklerin içinden bir tığ yardımıyla ip geçireceğim. Şişimi boşaltacağım. Yedek şişiniz varsa ilmekler bu şişte de bekleyebilir. Fakat ben tabanımızı örerken şişler rahatsız etmesin diye böyle ilmeklerin içinden şimdilik bir ip geçiriyorum şöyle. Sonrasında hanımlar bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümünü yaparken tekrardan kullanacağız. Şöyle ilmekleri düzeltip yeniden çıkarayım. Takıldı. Şöyle. Bekleyecek hanımlar şimdilik bu ilmekler burada. Dediğim gibi topuk yapımında tekrar bu ilmekleri kullanacağız. Şöyle ipimin ucunda bağladım. Krem ipimi de hanımlar kenarda şöyle biraz bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi sol kenara geçiyoruz hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız iç kısımdan itibaren krem ipimizi ekleyeceğiz. Patiğimizin sol kenarını öreceğiz. Burada da yine bilek kenarındaki ilk 7 ilmeğim haroşa. Bu ilk 7 ilmeği hem ön hem arka yüzde düz olarak öreceğim. Şöyle ikinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra ipimin ucunu bağlıyorum. Bu şekilde sökülmesin patiğimiz diye. İlk 7 haroşa ilmeğimi yine düz örüyorum. Şu 4. ilmeğim, 5. 6 ve 7. Kalan 7 ilmeğimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri döndük, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Arka yüzde olduğumuz için. Bilek kenarındaki son 7 ilmeğimi de haroşa olduğu için düz örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar şu kenarda da bakın bir diş haroşamız oluştu. Sağ kenara ben 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Sizler de yine bu sağ kenara ne kadar yaptıysanız sol kenara da aynı sayıda haroşalarınızı yapın gelin hanımlar. Sonrasında buluşalım, patiğimizin tabanına geçeceğiz.
Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında 14 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Bu defa haroşalarımdan sonra ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm hanımlar. İpim haroşalı tarafta değildi. Bu sol kenarda kaldı. Yine diğer tarafta olduğu gibi buradan da şöyle ilmeklerimin içinden bir tığ yardımıyla yine ip geçireceğim. Yine buradaki ilmeklerde patiğimizin topuk bölümünde tekrar kullanılacak. Şöyle ilmeklerimin içinden ipimi geçirdim. Yine ipimin ucunu şuraya düğümlüyorum. Krem ipimi de hanımlar şöyle kenarda küçük bir miktar bırakıp kestim. Şimdi patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Burundan başlayarak tabanını öreceğiz. Başlangıçta şöyle bir ipimiz kalmıştı. Bu ipin ucuna krem ipimi düğümlüyorum, ekliyorum yani. Hanımlar, patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığımız yerden şu burun kısmından tekrar 12 ilmek çıkaracağız. Hemen şuradan. Şöyle tığ yardımıyla çıkarayım bu ilk ilmeklerimi. Daha kolay olacaktır. Şöyle ipin geldiği yer ilk ilmek yeri. Ön yüzde ilmekler çıkarıyoruz. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. 3 oldu. 4. Şu 5. 6. 7. 8. 9. 10. Şu 11. ilmeğim. Şu da 12. ilmeğim. 12 tane ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin tabanını yapacağız. Yine bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmekleri. Kenar ilmeğini aldım. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, artık patiğimizin bu aşamada hem bu tabanı üst bölüme ekleyeceğiz hem de ilmek sayıları artacak. Şöyle ki bakın, şurada kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Şuradaki bakın ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden ön yüzde giriyorum. Bu sağ kenardan ilmeğimi çıkarttım. Bu ilmek çıkartma işlemini önce ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ, sonra sol kenardan ilmekleri çıkarıyoruz. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi 12 ilmek vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 13 oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Ardından sol kenardan da bir ilmek çıkaracağım. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Bakın sol kenarda da hemen şurada ilk kenar ilmek yerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Böylece 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan ilmeklerimizi çıkartıyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bakın bir diğer kenar ilmek yerine giriyorum. Aynı kenar ilmek yerine iki kere girmiyoruz ya da kenar ilmek yeri atlayıp bir diğerine geçmiyoruz. Bakın bir diğer kenar ilmek yerine girdim. Şimdi de ilmek çıkarttım. Şimdi de 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi yine ön yüzde düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de şu kenara girerek bakın. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. Böylece 16 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrar geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hem patiğimizin tabanı üst bölüme ekleniyor hem de ilmek sayılarımız artıyor bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine bir diğer kenar ilmek yerine hemen şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık, 17 oldu. Birazdan sol kenardan da bir ilmek çıkaracağım. Böylece ilmek sayımız 18 olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ardından bir diğer kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkartıyorum. 18 oldu. Şimdi arka yüze döneceğiz hanımlar. İlmeklerin hepsini ters öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemine şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünde de 28 ilmek olana kadar artırmayı yapmıştık. Şimdi şişimizde 28 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını örelim, gelelim.
Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. Bu şekilde 5 şiş patik burnundan bakın hiçbir farkı yok. Burun kısmını tamamladık. Artık 28 ilmek olarak tabanımızı örmeye devam edeceğiz. 27. ilmeğimi sağdan, 28. ve sonuncu ilmeğimi soldan çıkarttım en son. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Artık 28 ilmek ile öreceğiz. İlmek sayısında artış olmayacak. Bakın son 2 ilmeğime kalana kadar ördüm. Bu aşamada son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 27 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece yeniden 28 ilmeğimiz oluyor. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Ön yüzde olduğum için. Yine son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Düz örgü. Sadece hızlıca örüyorum düz yerleri. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bu defa bu sol kenarda düzden keserek örüyorum. Ve yine burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmek oldu. Yeniden geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım. Yeniden arka yüzde ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek hanımlar. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten keseceğiz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkaracağız. Tekrar 28 ilmeğimiz olacak. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için yine son 2 ilmeğimi tersten kestim. Geri dönüyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerine, yani şuraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. 28 ilmeğimiz oldu. Tekrar ön yüzde ilmeklerimi düz öreceğim bu defa. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Tabanımız bu şekilde örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi ön yüzdeyim. Düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi şöyle çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Tabanımız bu şekilde örülecek, devam edecek hanımlar. Biz bu şekilde tabanımızı örmeye şuraya ve şuraya gelene kadar, yani burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Tabanımızı bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını örelim hanımlar. Sonrasında birlikte topuğumuzu yapalım. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm. İlk ilmeği sağdan, yine ikinci ve sonuncu ilmeği bu soldan çıkarttık. Şimdi topuk bölümünü yapacağız hanımlar. Bu ipe takmış olduğumuz ilmekleri tekrar şöyle şişime teker teker aktarıyorum. Bu renkli ipi, yeşil ipi çıkarıp öyle de takabilirdim ama ilmeklerim kaçmasın diye böyle ip içindeyken ilmeklerimi takıyorum. İpimi çekiyorum artık. Şöyle şuradan çekeyim. Sıkıştım. Evet, ipimizi çektik. Şimdi şu kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu tekrardan şuradan krem ipime düğümleyeceğim, patiğimiz sökülmesin diye. Şimdi hanımlar, buradaki şişimize taktığımız 14 ilmeğimizi öreceğiz. Sırasıyla bu ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde, hatta şu ipin ucunu da gizleyerek götürelim, üzerinden atlatarak şöyle. Son 7 ilmek haroşam yine haroşa olarak örülecek hanımlar. Evet, sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerimi haroşa öreceğim. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak yine örüyorum. Diğer kenara kadar öreceğim. İlmeklerin hepsi artık bu sırada tek şişte toplanacak hanımlar. Tabanımızda 28 ilmek vardı. 14 ilmek sağ kenarda, 14 ilmek de sol kenarda var. Hepsi tek şişte toplanınca toplam ilmek sayımız 56 oluyor. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum.
Şöyle hepsini sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncuyu da ördükten sonra şimdi de burada takılı, ipe takılı olan 14 ilmeğimizi şu anda arka yüzde yine şişimize sırasıyla alacağım. Şöyle. Sonra bunları da öreceğiz. Ön yüze döndüğümüzde de topuk kesimine başlayacağız. Şöyle sırasıyla şişime alıyorum ilmeklerimi. İpimi çekiyorum. Hemen şuradaki ipimizin ucunda hanımlar şöyle arka yüzden bir düğümleyelim. Sökülüp açılmasın buralar sonradan. Bu şekilde düğüm attım buraya. Arka yüzde olduğum için bu ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Bu şekilde. Son 7 ilmek kalana kadar hanımlar öreceğim. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimin hepsi tek şişte toplandı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Topuk kesimi yapacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye bu sol kenara 24 ilmek ayıracağız. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen şuraya tığ yardımıyla bir ip takayım hanımlar. İlmekleri ayırdığımız yer belli olsun. Şöyle 24 ilmeği sol kenara ayırdık. Şimdi topuk örmeye başlıyoruz. Haroşalarımızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam ediyorum. 8. ilmeğim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hatta şu ipin ucunda gizleyerek götürelim. 15, şu 16 ilmek, şu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği birlikte kesiyorum hanımlar. 23 ilmek ördüm. 24'te kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve yine son 7 ilmeğimi yani haroşalarımı düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Düz örüyorum bunları. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 7 ilmeğimi ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda şu arada 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek örüp 24'te kesimimizi yapacağız. Ve biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu işaretli yere kadar, bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bu işaretli yere kadar ördüm geldim, artık ipi çekiyorum. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmek kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz.
Ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. 5 şiş patiklerimde kullandığım bu yöntemi bu 2 şiş patiğimde de yaptım. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Bu tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. 2 tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Şöyle sıklayarak İpimizin ucunu gizliyoruz. Patiğimizin iç bölümündeki bu ipleri de hanımlar gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. İşte topuğumuz bu şekilde. Patiği böyle sade de kullanabilirsiniz ama ben böyle bir de sarı iple kenar oyası yaptım. Tek sıradan oluşan bir oya. Yapmak isteyenler olursa da hemen yapılışını göstereyim. Dediğim gibi sade de kullanabilirsiniz. Öncelikle sarı ipim ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Sonrasında ilmeğimi hemen şu kenara şöyle bir sabitledim. Bu şekilde. Yapacağım işlem şu. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak şöyle sık iğne oluşturuyorum önce. 3 zincir çekiyorum. Bu yaptığım sık iğnenin içine şöyle batarak tekrar bir ilmek çıkarıp tığımdaki ilmekleri topladım yine. Burada zincirde bir kirpik oluşturduk ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. İlk modeli yaptık hanımlar. Şimdi ikinciyi yapalım. Yine önce sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamız böyle yapılıyor. Birini daha birlikte yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde, bu ilk başladığımız yere kadar, kenar oyasına ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bu şekilde kenar oyamı yaptım geldim. En son şuraya da bir tane zincir çekip artık bu sarı ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim, patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek yine bu sarı ipimin ucunu da gizliyorum. Yani ayağa giydikten sonra ipler çıkmaz, en azından tertemiz görünür patiğimiz. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimiz şekil olarak böyle. Birebir 5 şiş patik ile aynı. Patiğimizin diğer kenarı bu şekilde. Şöyle ön yüzümüz. Modelimiz bu. Hemen bir de hanımlar manken ayağıma giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. 5 şiş patik seven fakat yapamayan, zorlanan hanımlar için çok iyi, güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Gayet de kolaydı modeli. Çıtı pıtı çiçekli, çok hoş oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. İşte patiğimizin şöyle düzelteyim hemen. Mankendeki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın bilek kısmı da şöyle gayet esnek, ayak rahat gelecek şekilde. Patiğimiz şöyle. Diğer kenarını göstereyim. Görüntüsü önden. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.